Evet arkadaşlar. Şimdi videoyu çekeceğim. İlk başta telefonunuza yıldız kare 06 kare yapın. Eğer telefonunuzda herhangi bir e-mail bilgisi varsa şu anki yapacağım e-mail silme adımlarını yapmanız gerekiyor. Yoksa direkt bilgisayarda yapacağım işlemlere geçebilirsiniz. İlk başta ayarlara girip buradan geliştirici seçeneklerini aktif etmemiz gerekiyor. Menü sürümüne basarak. Ondan sonra geliyoruz ve buradan ek ayarlar bölümünden geliştirici seçenekleri. OEM ile kilit açmayı aktif hale getirmemiz gerekiyor. Ve buradan USB hata eklememiz aktif olması gerekiyor. Telefonunuzda TVRP'nin yüklü olması gerekiyor kesinlikle. TVRP nasıl kurulur bana sormayın. Onu her yerden bulabilirsiniz. Şimdi telefonu kapatacağım. Evet arkadaşlar. TVRP modunu aldım. TVRP kesinlikle yüklü olması lazım telefonda zaten. Şimdi gelişmiş seçenekler terminal bölümüne giriyoruz. Şimdi ben buradan telefondaki kayıtlı e-mailleri sileceğim. Ben burada birkaç kod yazacağım. Kodların hepsinin sonuna kadar kısmı aynı. Sadece sonunda modems 1, modems 2 ve TSG şeklinde 3 farklı kod gireceğiz. 3 ayrı kod şeklinde. Bu kodları yazarken silinebiliyor kodlar bu ekrana yazarken. Ondan dolayı videoyu durdurup ben kendim yazacağım. Evet, kod yazma işim bitti. Şimdi e-mail 1 ve 2'yi sildik. Geri geliyorum şimdi. Burada yapmam gereken telefona format atmak. Pipe Dalvik, ön bellek ve veriyi siliyoruz. Şimdi sistemi yeniden başlatıyorum. Şöyle de göstereyim. TRP silme kodları. Şu kodları yazdım. Üçünü yazdım. Her birini yazıp enter'a basıp onaylıyoruz. Evet, alkış show başladı. Evet, açalım telefonumuzu. Lan Semih, insan ol. Buraları atlıyorum. Bu adımları atlayamıyormuşum. Yine kimlik doğrulaması yapmak istiyor telefon. Şu kapıyı kapa. Evet, ağ bağlandı. Sim kart takın diyor, güzel. Şimdi cihazı etkinleştirmem gerekiyor. Göstereyim mi? Tamam. Sim telefonu çok güzel kaliteli ama. Ekran çekince normal. Şu geçin parlaklığı açınca düzelir.
Tamamdır. Telefonumuz açıldı. Şu anda hat gitti gözüküyor. Yıldız kare 06 bir de yapsaydım. E-mail alınamıyor yazısı çıktı. Tekrar yapalım. Ekran kaydı alabilirsin. Yıldız kare 06 6 yazma. 06 kare. E-mail alınamıyor. Aynen. Şu anda telefondan e-mail'i sildik. Şimdi yapmamız gereken bilgisayardan telefona benim gönderdiğim klasörün içinde var. Megix dosyalarını atmak. Telefonu rootlamamız lazım. İlk başta yine geliştirici seçenekleri aktif etmemiz lazım. Format attık. Sonunda yük ayarlar, geliştirici seçenekleri ve buradan USB hata eklemesi tamamdır. Bilgisayarda izin verdik. OEM kilit açma açık tamamdır. Şimdi yine telefonu kapatıp işlemlerini yapacağım. Root işlemlerini yapacağım. Başta bilgisayardan atayım dosyaları. Tamamdır. Telefonu kapatıyorum şimdi. Niye açmıyor lan? Yeniden başlatamazsın dedim. Olmadı açması Amına koyayım, bu lazım. telefon ayarlarına girmiyor. Ayarlarına girmiyor amına koyayım. Değişik mi ne oldu? Salih siktir git. Şimdi TVRP açıldı. Buradan yükle kısmına gelip buradan Megix'i flashlıyorum. Fuck you olmadı. Çünkü şundan olmadı. Evet böyle bir hata alırsanız Megix sistemi işaretleyemeyeceksiniz. Sistemden dolayı olmadı. Yanlışlıkla kritik bilgi öğretmiş. Şimdi telefonumuz açıldı. Megix'e giriyoruz şimdi. Ama Megix'e giremiyoruz. Çünkü daha kurmadık. Gerçi burada varmış APK'si ama. Bu kendisi otomatik kurmuş mu? Kendisi otomatik kurmuş, tamam. Şu 3 nokta bölümüne tıklayıp buradan ayarlar kısmına gelip otomatik sonra izin ver yapıyoruz. Ve çıkıyoruz. Artık kendi otomatik izni verecek. Şimdi arka plandan kapatabiliriz her şeyi. Şimdi geri kalan işlemleri bilgisayardan yapacağız. Şimdi geri kalan işlemleri bilgisayardan yapacağız. Bilgisayarda telefonu okuması için gerekli olan ADB driver'ların yüklü olması lazım. Ben e-mail klasörü içinde Diag mod için kodları verdim. Şu e-mail silme kodları yazıyor. Hatta şurada ismini de değiştirelim onun. Bu şekilde değiştirdim. Şurada Diag modda ne yapmamız gerekenleri yazıyor. Telefonu yine USB hata ayıklamadı falan hepsi açık olacak. Bilgisayara bağlıyoruz. Ondan sonra CTRL diyorum.
Windows penceresi ve R tuşuna basarak CMD'yi aratıyoruz. Yani kısaca CMD'yi açıyoruz. Buradan ADB'nin klasörünü buluyoruz. Ben de CD ADB'de. Ondan sonra yapmamız gereken ADB deveceğiz. O kodların hepsi yazıyor zaten orada. Kodu okuduktan sonra ADB shell yazıyoruz. ADB shell'den sonra su yazıyoruz. Sudan sonra set prop. Su yazdıktan sonra eğer Megix'ten izni vermedi, sürekli izni vermediyseniz elinizle izin vereceksiniz. Set prop cs nokta config g ile config yok usb nokta config boşluk neydi unuttum. Set prop cs config diag adb diag virgül adb enter dedikten sonra telefon diag moda bağlanmış oluyor. Şimdi şu programı tekrar kapatalım. IMEI klasörüne geliyoruz. Buradan Qualcomm Flash Image Loader programı var. Qfile yazıyor. Qfile yazan bizim programımız. Bunu çalıştırıyoruz. Bunu çalıştırdıktan sonra burada No Port Available yazıyor. Select Port'a tıklayıp Select yani. Show'a tıkladığımızda bizim şu anda diag modundaki telefonumuz gözüküyor. Evet şu anda burada gözüktü. Tools kısmına gelip buradan Backup Restore kısmına geliyoruz. Şimdi burada bir işlem yapmadan önce atladığımız bir yer var. O da IMEI klasörü içinde IMEI QCN Tool programı var. Ve şurada benim sizde paylaştığım QCN var. Bu QCN IMEI'nin kayıtlı olduğu şey. Ben bunu internetten buldum. Çift e-maili bulabilirseniz araştırıp bakabilirsiniz. Ben şu an tek e-maili internetten bunu bulabildim kısa zamanda. Load'a tıklıyoruz programı çalıştırdıktan sonra. Klasörümüz neredeydi? E-mail klasörü. İçinde benimkine tıkladığınızda burada programla gelen e-mail var. Bende bir tane olduğu için ben bir tane yazacağım. Mesela sallıyorum. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 99. Kendisi otomatik atabilir. Onları silin. Buradan bana diyor. K20 Pro. Yazdım. Kendisi otomatikman şurada çıkardı K20 Pro. Şuradan infoya da baktığımızda 11, 22, 33. Bu da hex kodunu veriyor. Bunlara gerek yok bize tabi. Şimdi bu tamam. Tekrar programımıza geri giriyoruz. Tools kısmından Backup Restore. Buradan broşürü seçiyoruz. Broşürden yine C'den değil de direkt masa üstünden yapalım daha kolay. IMEI klasörü. Burada K20 QCN benim en son oluşturduğum. Ve Restore kısmına basıyoruz. Ve şurada telefon bağlandı diyor. Ve işlem gerçekleştirildi. Aynen Restore Success. Şimdi bu programla da işimiz bitti. Telefonu kapatıp açıyoruz. Şu anda ben telefonu kapatıp açıyorum. Bunu gir. Şimdi arkadaşlar yıldız parlaklığı açayım. Yıldız kare 06 kare yaptığımda şurada gördüğünüz gibi 11, 22, 33, 44, 55 falan filan. Benim salladığım e-mail şu anda çıktı. Önceden yaptığımda e-mail null diyordu. Aynen. Bu işlem bu şekilde. Buna tabii orijinal e-mail atmadığınız sürece hat vermez. Ben sallamasyon attım şu anda. İşlemler bu kadar. Dosyaların hepsini yükleyeceğim. Açıklama bölümünde ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.